Selamlar. Bugün sizlere harika bir turşu tarifiyle geldim. Domates turşusu yapacağız. Fesleğenli olarak yapacağız. Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir tarif ile geldim. Bugün ne yapacağız? Bugün turşu yapacağız. Ne turşusu yapacağız? Domates turşusu yapacağız. Yeşil ve kırmızı karışık domates turşusu yapacağız. Tabii ki turşumuzu neyle yapacağız? Bu görmüş olduğunuz fesleğenlerle birlikte yapacağız. Yani fesleğenli domates turşusu yapacağız. Ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi hemencecik başlayalım turşumuzu yapmaya. Videomuza başlamadan önce ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de tabii ki de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada kanalımızın katıl butonu da aktiftir. Katıl butonundan katılmak isteyenler de kanalımıza katılabilir. Hadi başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şöyle 2 kiloluk bir bidonu kuracağım. Turşu bidonuna kuracağım. Buna göre ölçü vereceğim. Ölçüler kiloya göre verilecek zaten. 2 kiloya 2 kiloluk ölçü vereceğim size. İsterseniz 5 kiloya kurun, isterseniz 10 kiloya kurun. Ona göre hesaplayın. Hemen başlıyoruz turşumuzu yavaş yavaş hazırlamaya. Domateslerim burada, bidonum burada. Su indirelim aşağıya. Sarımsaklarım burada, şekerim burada, tuzum burada, bildiğiniz kaya tuzu ve fesleğenler. Fesleğenli turşu kuracağımız için fesleğenleri de hazırladık. Hemen hazırlamaya başlıyoruz. Çok uzun sürmeyecek, çok kolay bir şekilde yapacağız. İlk önce turşumuzun dip kısmına şöyle birazcık sarımsak atalım. Çatalımı aldım. Domatesleri birer tane böyle delik açacağız. Bakın şöyle bir kere batıracağız. Bu şekilde yeterli. Bir kere batırmanız yeterli. Karışık karışık bakın. Birazcık da kırmızı ve pembe. Bunlar sert ve olgun pembe. Yani erimeyen biraz olgun domates. Onları da karışık yapacağım. Şöyle bakın. Hemen deliyorum. Şöyle dip kısmına biraz da şey koyalım. Fesleğen koyalım. Şöyle biraz dallarından koparalım. Bir dal şöyle dip kısmına koydum. Bir dal da bu taraftan şöyle koyalım. Biraz fesleğen koydum. Şimdi domates yine aynı şekilde deliyoruz. Dolduracağız. Ben şimdi hem pembe hem kırmızı koyacağım ki karışık kuruşuk şöyle güzel bir şeyler olsun. Çatalımla delik açıyorum. Yettiği kadar dolduralım bakalım. Yeter herhalde bu domatesler bunlara. Şöyle koyuyoruz. Aralara yine fesleğen dalınla budağınla koyuyoruz. Böyle fesleğen kokusu mis gibi yayılacak, yayılacak. Şöyle biraz aralara yine sarımsak. 2 baş sarımsak ben soydum, hazırladım. Yeterli. Çünkü 2 kiloluk yapıyoruz. Devam edelim. Bunlar da bahçemden toplamış olduğum domateslerim. Şöyle. Yine biraz sarımsak. Böyle aralara hep sarımsak atıyoruz. Biraz fesleğen yine koyalım. Biraz fesleğen koyuyoruz. Şöyle. Var ya, fesleğen kokusu buram buram saracak ortalığı. Çok güzel olacak. Şuraya bir tane daha koyalım boşluklu yerinden. Sen gel bakalım. Evet, çok güzel olacak. Ben sizlere birçok çeşit domates turşusu verdim kızlar. Bir bakın onlara da. Hepsi de değişik değişik. Şunu da şuraya koyalım bakın. Domateslerimiz de tamam, iyi geldi. Şöyle oldu.
Gördüğünüz gibi doldurduk. 2 kiloluk bir domates doldurduk. Şu kalan fesleğenleri de şöyle renkli koyalım. Tamam, neyse. Üzerine koyuyorum. Çünkü çok yukarı çıkmaması lazım. Bu kapak biraz aşağıya geçeceği için şöyle biraz güzel bastırdık. Evet. Kalan sarımsakları da ilave ediyorum. 2 baş sarımsağımız vardı. Hazır. Şimdi turşumuzu yerleştirme aşaması bitti. Ne yapıyoruz? Şimdi tuzunu vereceğiz ve şekerini vereceğiz. Tuzumuz burada. Kaya tuzu. Şöyle bakın, bir tepeleme kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Her 1 kilo için bir tane tuz koymanız lazım. 1 kaşık, yani 2 kaşık. Şöyle birazcık da şöyle ucundan biraz fazlasını ben koydum. Koymayabilirsiniz. Şimdi şekerini koyalım. Şeker niye konuyor diye bazılarını soruyor özellikle. Turşunun daha da lezzetlenmesini sağlar şeker kızlar. Unutmayın. Şeker koyarsanız çok daha güzel, lezzetli olur turşularınız. Yani sarımsaklar, biberler, bu fesleğenler genelde lezzet vermesi içindir. Evet, şimdi sıra geldi. Sirkemize her 1 kilo için 1 bardak sirke dökeceğiz. Bakın, 1 döküyoruz. Ve 2. bardak sirkemizi de döküyoruz. Bunu kışa kadar bir kenara atın, beklesin. Kış aylarında çıkarıp tüketirsiniz. Şimdi üzerine suyunu dolduracağız. Aldığı kadar su koyacağız. Yani ölçmeme gerek yok. Ne kadar alırsa koyacağız işte. Gördünüz mü? Her 1 kilo için birer bardak sirke koyduk. Şimdi suyunu döküyoruz. İçilebilir hazır sulardan mümkün olduğunca kullanın. Çok kolay turşu kurmak. Bakın, bu kadar kolay ve basit. Şöyle dolduralım onu da. Evet. Bu da oldu. İndirelim alta. Şöyle kaşığımızın kenarlarıyla böyle yaparsak güzelce yerleşmesini sağlayacağız. Hemen kapağını kapatıyoruz. Tabağımızı buraya alalım. Hemen kapağını sıkı sıkı şöyle 2 geri 1 ileri hesabı yapacağız kızlar. Unutmayın, güzel sıkı kapatın. Bu aşamada yampiri yumpiri kapatmayın ki atmasın kapak. Düzgün kapatmaya özen gösterin. Şöyle sıkı sıkı döndürün. Bastıra bastıra, hava almaması lazım. Böyle bir çevirelim bakalım, akan yeri var mı? Bakın, akan yeri yok. Çok da güzel hazırladık turşumuzu. İşte ne kadar zamanda, çok kolay bir zamanda, çok basit bir şekilde hazırladık. Şöyle yuvarlayın. Şöyle. Şöyle. Şöyle yuvarlayalım. Şöyle karıştırın birkaç kez ki tuz ve şeker erisin. Sirke ve su birbirine tamamen karışsın. Gördüğünüz gibi turşumuz hazır oldu. Evet, fesleğenle domates turşumuzu kurduk. Kırmızı ve yeşil domatesli olarak kurduk. Sadece yeşilden de kurabilirsiniz. Sadece kırmızı domatesten de kurabilirsiniz. İsterseniz içine acı biber de atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çok kolay bir şekilde turşumuzu hazırladık. Evet, şöyle yakın plandan da gösterelim nasıl güzel turşu kurduğumuzu. Herkes öğrensin. Bilen bilmeyen. Bakın, gördünüz mü kızlar?
Muhteşem bir turşu hazırladık. Çok kolay bir şekilde ben size yöntemini gösterdim. Devamını siz yapın. Evet arkadaşlar, fesleğenli domates turşumuz hazır oldu. Şipşak çabucak hazırladık. Şimdi karanlık bir ortama koyacağım ben bunu. Orada bekleyecek. Kış aylarında Ocak'ta, Şubat'ta ben bu turşuyu açıp afiyetli çorbaların yanında, yemeklerin yanında tüketeceğim. Bol probiyotik kaynağı, bol vitaminli, sağlıklı turşumuzu hazır etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Çok kolay bir şekilde hep birlikte hazırladık. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ki en güzel tariflerimden haberdar olasınız. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel turşu tariflerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.